bitti. Yani tam ayın 4'üne gelmiştik buraya. Bugün ayın 21'i. Yaklaşık işte 2,5 hafta kaldık burada Langkawi'de. Şimdi tabii ki yola devam ediyoruz artık, hani Langkawi'de değil de. Değişik hissediyorum. Yani iyi ya da kötü diyemem. Çok keyifli vakit geçirdim burada. Şimdi Penang'a gidiyoruz. Orası da çok güzel diyorlar ama bayağı alışmışım. Daniel'in son 10 günü kaldığı için Malezya'da ona bir ay veriyorlar bize. Ukraynalı olduğu için. O yüzden kalan son 10 günde de hani benim görmek istediğim yerleri beraber gezelim dedik Malezya'da. Görüşürüz güzel ada. Goodbye ada. Ya böyle çok değişik bir tecrübeydi bu arada. Hani şey değil, hani işte Reels'lerdeki gibi hüngür hüngür ağlıyorum ve işte çok özleyeceğim falan değil. Güzeldi, tam kıvamındaydı. Bana gerçekten yetti 2 hafta. Bu 2 haftada hani içimde oturtamadığım şeyleri oturttum. Hem dinlendim. Çünkü sürekli oradan oraya da insanı çok yıpratıyor. Hem de hani hostelden çıkmadığım zaman suçluluk hissetmedim. Bu arada ilk defa yolda kendi paramızı kazandık. Fazla mesai yaptığımız ve izin günlerimizi kullanmadığımız için onların parasını da ödedi hostel sahibimiz. Adaletli bir teşekkür ederiz. O yüzden hem biraz para kazandık. Hani şey parası kazanmadık tabii. Hani o gidip Penang'da da yiyeceğiz, işte güzel biriktirdik değil. Çünkü hani burada gönüllülük yaparken amacımız para kazanmak, para biriktirmek değil de daha çok hani biraz daha dinlenelim. Sürekli oradan oraya gitmekten yorulduktu. Çünkü 4 ay oldu neredeyse artık. Hani yeter tamam gezdik. Biraz da yavaş gezelim artık diyeydi. Ama güzeldi yani, hani masraflarımızı ucuna kapattı. Nakit ihtiyacımız vardı. Hani bir sıkıntı yaşatmak, çekme konusunda bir süre. Onu kapattı. Öyle. Bu ada sakin, sessiz. İnsanlar rahat. Güzeldi ya, hani anlatamıyorum böyle. Şey diyemiyorum hani, yani o da hayatı çok güzeldi falan ama keyifliydi. Evde olmak gibiydi. Gerçekten bir şey söyleyebilseydim hani evde olmak gibiydi derdim. Çünkü hani sürekli aynı insanlarla beraber kalıyorsunuz. 7/24 beraber vakit geçiriyorsunuz ve adada çok yapacak bir şey olmadığı için akşam saat 7'den sonra zaten hep beraber ya yemek yiyorsun ya işte eğlenmeye gidiyorsun gibi etkinliklerle su gibi aktı yani. Hani sıkıldım da demedim, çok eğlendim de diyemem ama farklı bir tecrübeydi hayatımda. Hani şimdi havalimanına gidiyoruz çünkü Langkawi'den uçak biletleri aşırı ucuz. 18 dolara Penang'a uçak bileti aldık. Penang dediğim bölgede Malezya'da Georgetown diye bir yarımada var. Ona yakın bir yer. Yani işte Penang'dan sonra otobüsle direkt Georgetown'a geçebiliyorsunuz. Georgetown'a geçecek miyiz bilmiyoruz. Saat de güzel bir saat şu an. Hani 9:30. Gideceğiz havalimanına. Ondan sonra 12'de uçağımız var. Bakacağız yani. Yola devam. Durmak yok. Arkadaşlar, bazı havalimanlarında direkt uçağa yüründüğünü biliyor muydunuz? Şimdi Penang'a doğru uçağımıza gidiyoruz. Şöyle bir şey, normalde Langkawi'den feribotla geçebiliyorsunuz. Ama zaten uçak 18 dolardı. Biz de feribot saatiyle uğraşmayalım, Ramazan'ın ilk günü diye gittik uçak bileti aldık. Çok eğlenceli. Yürürken şu çizgiyi geçmemeniz gerekiyor galiba. Yani şuradan da yürümeyin işte. Herkes tek sıra halinde yürüyor. Çok değişik bir olay gerçekten. Asya çok ilginç bir ülke. Sanırım bu zamana kadarki en kısa uçuşumu yaptım. Bu da Uğurcan. 5 dakika sürdü. Aynen.
Bu arada Uğurcan beni o kadar çok sevdi ki peşime takıldı. Bırakmayacağım. Aynen Langkawi'de beraberdik. Gününü uzattı. Oğlum o kadar uzunsun ki kamera böyle yapıyorum yine sığmıyorsun kadraja. Şimdi beraber Penang'ı gezeceğiz ama onun günü az. 3 günüm var. Sri Lanka'da sıkışıp kaldığı için azıcık anca varabildi. Neyse Penang'a indik. Georgetown'a geçeceğiz inşallah. Bakalım nasıl olacak. Bakalım görelim. Ay duramadım. Town'a gitmek için böyle bir otobüs geldi. Bakayım numarası kaçmış. 401E. Şimdi buna bineceğiz. 40 dakika sürüyormuş yolculuk. Ondan sonra Georgetown'a varacağız inşallah. Nakit mi ödeniyor, kartla mı ödeniyor bilmiyorum. Uğurcan'ın tipe bak. Arkada bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete çalıyor. Otobüsten indik. Yürüyerek gidip fiyat soralım dedik bir de hostellere. Çünkü Malezya'da şöyle bir şey var. Turist vergisi diye bir şey var. Ve gecelik 5 ringgit ile 10 ringgit arası değişiyor. Bu değişim neye göre hiçbir fikrim yok bu arada. Georgetown'da var mı? Galiba vardı. Bir de Heritage Tax diye bir şey var. Langkawi'de de vardı. Ada vergisi. Langkawi'de 1 ringgitti. Burada ne kadar bilmiyorum. Böyle. Şu an güzel görünüyor. Sahil de şurada ama şu an hep kapalı olduğu için çok bir şey belli olmuyor. Bu arada yani sırt çantasıyla yürümenin nasıl bir şey olduğunu unutmuşum. Artı yürümeyi unutmuşum. Çünkü direkt otobüsten inince sağ bacağım uçtu. Şu anda da ayağıma ağrı giriyor. Acaba inme geçiriyor muyum diye kendime bir sormadım değil. Yalan yok arkadaşlar. Ama sadece abartıyorum ve drama yapıyorum. It's green. Green, 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 green. Ablaya bak. Neyse. Şimdi normalde Ramazan olduğu için etraf falan her yer kapalıymış. Hiçbir şey görmediğimiz için bir şey diyemiyorum ama şöyle bir şey varmış. Which way we are going? Here? Yola bak. Şöyle bir şey varmış. Langkawi Müslüman ağırlıklı olduğu için Langkawi'de Ramazan'ın ilk günü bugün. O yüzden çoğu yer yani neredeyse bir iki yer açık şeklinde oluyormuş. Ama Penang, Georgetown daha Çinli ağırlıklı olduğu için. Çekim yapıyorlar. Dışarı çıkmışlar mini mini mini. Çöplüğe mi gireceksin Uğurcan? Ne yapıyor? Nereye gidiyoruz? Çöplüğe giriyormuşuz. Kocam bizi nerelere götürüyor? Neyse açık yer bulmak daha kolaymış. Bir de Malezya'da Ramazan bayramı sadece 2 gün. Bunun da sebebi kültürel çeşitlilik çok fazla olduğu için Malezya'da size yolu izletiyorum. Çok olduğu için işte mesela Hintlilerin bayramı Diwali o da 2 gün. Herkes çıkıyor tatile. İşte Çin Yeni Yılı o da 2 gün herkes çıkıyor. Yani biraz daha eşitlik ve kültürel çeşitlilik korumak üstüne kavgasına tutuşmuyorlar yani. Sen Diwali'ye bir hafta gittin, ben Ramazan'a 3 gün gittim değil. Herkese 2 gün. Herkes. Nereli oldun, neye inandın kimseyi sallamıyor. Ay. Şimdi saat erken olduğu için de kapalı olabilir bura. Kesin burası lokal yemek pazarı. Açıksa inşallah yarın akşam gelip burada yeriz bence. Güzel görünüyor. Malezya'da en sevdiğim ve beni en rahat ettiren şey diğer Güneydoğu Asyalarını ülkeleriyle kıyasladığım zaman gerçekten Malezya o kadar temiz, o kadar ulaşılabilir kalıyor ki bu da beni çok rahat ettiriyor. Normalde Filipinler'den Endonezya'ya geçecektim ama birazcık lüksümü düşündüğüm için tabii ki de dedim hani biraz Malezya'da dinlenelim. Bu arada gönüllülük yaparken biz para da kazandık. Onu da anlatayım. Şimdi hostelde bütün gönüllüler gittiği için bayağı size hem yolu gösteriyorum hem belgesel anlatıyorum. Hostelde bütün gönüllüler gittiği için ve sadece 2 kişi hani manager gibi bir şeydi. Onlar da tatile çıktılar.
Böyle bir hafta falan. Yani biz aslında son haftamızda hem izin kullanmadık hem de anlaştığımız 5 saatin üstüne 2'şer saat çalıştık. Bir gün de birine izin verdi herhalde, gün hani izin günü verdi. Onda da Daniel tam çalıştı. Ben de izin günü kullanmadım. O yüzden yani yaptığımız her mesaide, çünkü bizim anlaşmamız günlük için şöyle 5 gün 5 saat artı bunların üstüne her mesai saati saatlik 10 ringitti. O da işte bir dolar 4 ringgit, 2,5 dolar falan yapıyor. Bakınca çok para değil gibi görünüyor. Ama mesela biz 2 kişiyiz. 2 saat ben mesai yapıyorum. 2 saat Daniel mesai yapıyor. Etti sana 40 ringgit. 10 dolar. Mis gibi para. Malezya'da güzel para 10 dolar değil mi? Aynen. Şimdi son günde 3-4 gün boyunca yaptığımız mesaileri falan hiçbir şey ödememişti. En son vedalaşmaya gittiğimde bize 200 ringgit verdi. Total bütün mesaimiz. Yani toplu aldık. Para da kazandınız. Evet. Onu anlatıyorum işte. Ben bilmiyorum. 200 ringgit de kaç dolar yapıyor? 4'e böleceksin. 40 dolar falan yapıyor. Oğlum 4 kere 5 20. 4,5 falan yapıyor. Nasıl? 4 kere 5 20 değil mi? Yok, dolar 4,5. Ha. Tamam 40 dolar. Oha çok iyi para bence. 5. Bence iyi para yani. Yolda hiçbir şeydense sıfırdansa. Ama işte sebebi şey anlattım ya. Kimse yoktu. Biz de fazla saat yaptığımız için saat başı verdi. Bir de izin günü kullanmadığımız için işte toplam izin gününde onda 8 saat saydı. Öyle. Günlük 5 saat çalışma gönüllülük, ekstrası mesai. Evet. Aynen öyle. Aynen. Bayağı iyi. Ama mesela son günlerde sıkılmıştım yani. Hani bir önceki gün ayrılma kararı vermeden önce şey düşünüyordum yani. Tamam yeter artık hani. 20 gün oldu neredeyse. Ada hayatı güzel, kafa dinlemek güzel ama hani yola devam etmek istiyorum sonuçta, görmek istiyorum falan diye düşünüyordum. Bence güzel oldu buraya geldiğiniz. Ben şu an çok mutluyum. Bu ne? Oha. Tapınağımız, kilisemiz çok görkemli bir şey. Şu an sadece şeyi merak ediyorum. Langkawi'de hava sıcak diye bu saatlerde her yer kapalıydı. Aa, bu da çok güzelmiş. Bunu da göstereyim size. Bu da tapınak giriş galiba. Neyse. Acaba burası da yarım ada Georgetown. Tam ada değil. Acaba burada da hava sıcak diye mi her yer kapalı diye düşünmüyor değilim. Girişte burası galiba ama. Evet. Güzel görünüyor. Şu böyle güzel bıdık süsleme işini Asyalılar çok iyi yapıyor. Hem ilginç görünüyor hem de yani böyle süsleri görmek hoşuma gidiyor. Sadece bu tek bir din temelinde söylemiyorum bu arada. Genel söylüyorum. Şimdi hem yapış oldum hem sıcakladım hem de zaten size yeterince sokağı gösterdim. Bir şey söyleyeceğim. Adres sormak için girdik. Tavşanlar var. Şunun tatlılığına bak. Ne yapıyorsun? İnsanlar böyle tavşan seviyorlar. Bak çocuklarını getirmiş. Çok acayip. Burada da herhalde oynuyor tavşanlar. Şok oldum lan. It's you just order and you can choose which bunny you love it. Now you want to eat here? No, but it's just not right now. Acayip. This store? Any call? Yeah, this one you need to take the password. It's ring? Yeah. Okay. Hava o kadar sıcak ki her şey çok içeride. Hello. No. We were want to ask price. Güzel görünüyor. Today one room only available.
Double room only one. Okay. Siz tutun. And what's is the price? Sorry, now already full. You full? Ah, Okay. Thank you. Ay senin kapına. Belki sokakta yatarız bu akşam. Sahilde uyumaz mısın? Olur 2 gün öyle mi? Tamam. Bak. Dünyanın en harika yol arkadaşı. Sıkıntı yok. Kocama soralım bile tepkisini. Bak hala içeride oda soruyor, fiyat soruyor. Araştıramamak da çok koyuyor şu an. Boş İnternet ver. bulsam Daniel de araştırmıyor ki. Hostel yazıyor. Şu an tek tek giriyoruz. hostel yazıp en ucuzu seçip Aynen. Bak seni çekmeye çalışırken yanlışlıkla böyle yarını çekiyorum. Boyum yetmiyor. Bazı uzun arkadaşlarla seyahat etme ve vlog çekme zorluğu. Teşekkürler.